Arkadaşlar bu yeni çantada kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 2.75'e 12 santim olacak. Bu tek kanat yapacağım bu çantanın kağıdını. Eninin 4 katının bir fazlasını alıyorum. Yani 2.75'i 4 ile çarpıyorum. 11 ediyor. Üstüne 1 sayısını eklediğim zaman 12 ediyor ve dolayısıyla bu kağıdın ölçüsü 2.75'e 12 santim oluyor. Şimdi bu kağıtta arkadaşlar 3 çeşit kağıt kullandım. Markayı göstermeyeyim. Birincisi arkadaşlar şöyle bir ikisi bir arada olan bir kahvemiz var bizim. Reklama girer diye göstermiyorum ismini. Bunun şu iç kısmını kullanıyorum. Şu gümüşleri. Şu beyazlar A4 kağıt. Şu siyahlar da siyah kraft kağıt. Ona göre siz bunun rengini kendinize göre ayarlarsınız. Ben siyah, gümüş ve beyazdan yapacağım. Şimdi bunlarda arkadaşlar şu gümüş renkli de herhangi bir laminasyon yani şeffaf koli bandını kullanmamıza gerek yok. Çünkü zaten bunun kendisi laminasyonlu. Ama beyazla siyahı mecburen bantlıyorum. Bir kağıttan şöyle bir kahve kağıdından şu şekilde 2 tane kağıt çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şuradan bir daha. Şöyle. Şimdi bunu kesiyorum. Yani bir tane ikisi bir aradan arkadaşlar 2 tane kağıt çıkıyor böyle bu şekilde. İster ön yüzünü kullanın. Ben o kısmını kullanmıyorum. Bu gümüş renkli olan bölümünü kullanıyorum. Buna şeffaf koli bandına bunu yapıştırmamıza gerek yok. Şu beyaz kağıdımı da zaten kesmiştim. Bir onu bantladığımı göstereyim. Şeffaf koli bandımı şöyle açıyorum. Kullanacağım bölümü üstüne şu şekilde yapıştırıyorum ve kesiyorum. Evet. Bakın. Şimdi şu kenarlardaki fazlalıkları şöyle içeriye doğru katlıyorum. Katlamayı gösteriyorum şimdi. Şu kenardaki fazlalığı da içe doğru katlıyorum. Ve arkadaşlar şu şekilde kağıdım bantlanmış oldu. Şimdi önce bunu böyle boylamasına ikiye katlıyorum. Sonra şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu şöyle ikiye katlıyorum. Ortayı kırıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve katlama şeklimiz bu oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bu çantada ön tarafı ayrı bir renk olacak. Kağıt şöyle olacak. Arka tarafını düz yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar şeritler yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar kağıtlarımın nasıl takıldığını göstereceğim. Şöyle ikisini alıyorum. Birini alttan, birini üstten şöyle geçiriyorum. Bir tane daha alıyorum. Birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar zigzaglar oluşturacağız. Şöyle.
Bu şekilde arkadaşlar şöyle zigzaglar yapacağım. Bunların hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar ben tam 9 tane böyle şeritler hazırladım. Bu şeritleri hazırladıktan sonra arkadaşlar şöyle yapacağız. Bunların şu kenarlarını kapatmam lazım. Hem şunların hem bunların hepsinin kenarlarını kapatmamız gerekiyor. Kenarları kapatmak için şu katlamış olduğum kağıdım var ya. Bu kağıdı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi bunun bir tanesini aldım. Şu çatallın birinden içeriye geçirdim. Şuradan çıkmasına izin vermedim. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunun dışarıya çıkmasını istemiyorsanız arkadaşlar tutkal kullanabilirsiniz. Şu kısmına tutkal sürebilirsiniz. Şu araya sokuyorum. Bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde kenarlarını kapatacağız. Diğer yarıyı alıyorum. Onu da yine aynı şekilde arkadaşlar tam şu ortadan içeriye giriyorum. Buradan çıkmasına izin vermiyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Dilerseniz burayı tutkallayabilirsiniz. Şu araya bunu yerleştiriyorum. Bütün bu işler olduktan sonra arkadaşlar dikişe geçeceğiz. Bakın. Bütün şeritlerin böyle kenarlarını kapatacağız. Çantanın ön tarafını bu şekilde diktim. Bu bitti. Şimdi dediğim gibi bu çantanın önü ayrı bir desen olacak. Arkasını düz bırakacağım. Küçük bir cep koyacağım arka tarafına. Hani kredi kartınızı falan içine koyarsınız diye düşündüm. Şimdi bunu dikmek için önce şu düz olanı dikeyim. İpimi taktım. Ucunu düğümledim. Şu aradan geçiriyorum. Ve bu düğümü içeriye saklıyorum arkadaşlar. Şu şekilde saklayacağım. İçeriye. Ve zigzag olarak dikeceğiz. Dikişinin hiçbir özelliği yok. Düz bir şekilde örerek gideceğiz. Şöyle. Zigzag olarak dikiyoruz. Yalnız arkadaşlar dediğim gibi arada şöyle dönüp belli yerlerde sabitleyelim ki araları açılmasın. Özellikle bu gümüş renkli olan kağıtlar çok ince ve böyle hemen nasıl diyeyim kendini bırakacak tarzda kağıtlar. Bu şekilde arkadaşlar bu 9 katın 9'unu da üst üste dikeceğim. Şurada yine şöyle bir sabitleyeyim bunu. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar diğer katlarında böyle 9 katın 9'unu da buraya dikeceğim.